Doğada acayip bir hayvan var. Bal porsu. Ne zehir ne soğuk umurunda. Durdurmak imkansız. Aklıma boşuna gelmedi. Bu yazar da tam o kafa. Selam, ben Alin. Bugün Namık Kemal ve onun tiyatro oyunu Vatan Yahut Silistre hakkında konuşacağız. Sonuna kadar izleyin derim. Tartışmalı şeyler söylemiş olabilirim. Siz karar verin. Her zamanki gibi zaman kodları ve altyazılar aşağıda. Hadi başlayalım. İstanbul, 19. yüzyılın ortaları. Havada bir huzursuzluk var. Kırım Savaşı devam ediyor. Hikayenin merkezinde iki karakter var. Zekiye, yüreği ateş gibi yanan genç bir kadın. Ve İslam Bey, vatan kelimesinin aşktan daha ağır bastığı asil bir subay. Birbirlerini seviyorlar ama kader onları bir seçimin eşiğine getiriyor. İslam, cepheye gitmek ve Silistre kalesini savunmak zorunda. İslam diyor ki beni seven arkamdan gelsin ve Zekiye kararını veriyor. Gerçek aşksa bu bir kenarda durulmaz zaten. Erkek kılığına giriyor, kendine Adem adını veriyor ve gizlice onun peşinden savaşa gidiyor. Peki kim demiş o zamanlar feministi yoktu diye? Sadece ellerinde Twitter yoktu, YouTube yoktu o kadar. Burada Zekiye artık Adem kimliğiyle asker hayatının tam ortasına düşüyor. Savaşın makyajsız halini görüyor. Soğuk, açlık, korku ve iki kişiyle tanışıyor. İyi yürekli çavuş Abdullah ve sert ama onurlu Sıtkı Bey. Kale komutanı hayatını kaybedince ortalık karışıyor. Ama Sıtkı Bey ortalığı toparlıyor ve deli bir plan ortaya atıyor. Düşmanın cephaneliğini havaya uçurmak. Bu sadece kaleyi kurtarmak için değil, aynı zamanda kaybolan özgüveni geri kazanmak için bir fırsat. Gece iner, görev için seçilenler hiç ses çıkarmadan yola koyulur. Biliyorlar geri dönmeme ihtimalleri var. Ama aksi halde yarın başkalarını kurtaracak kimse kalmayacak. Operasyon başarıyla sonuçlanır ama İslam ağır yaralanır. Tam da bu anda Adem artık sadece bir asker değildir. Zekiye artık yüzünü gizlemeden onun yanına koşar. Yaralarıyla ilgilenir. İslam gözlerini güçlükle açar ve onu tanır. Ama kaderin bir mucizesi daha vardır. Sıtkı Bey, Zekiye'yi görünce onda yıllar önce kaybettiği kızını tanır. Üç kader biraz önce savaşın bittiği noktada kesişir. Kale kendini savundu. Düşmanlar kaçıyor. İslam ve Zekiye nişanlandı. Oyundan önce yazarı tanımak önemli. Çünkü bazı fikirler oradan geliyor. İşte yazar hakkında birkaç ilginç bilgi. Namık Kemal, vatan şairi olarak bilinir. Çünkü o, aşk ve padişah övgülerinin yerine özgürlük ve vicdanı getiren ilk yazardı. İlk kez biri şöyle demiş: vatan padişah değil, vatan içindeki her bir insandır. Bu bir kebapçıda hayatın anlamı tartışmasını duymak kadar beklenmedik bir şeydi. Biliyor muydunuz? Namık Kemal aslında gerçek adı değil. Doğduğunda adı Mehmet Kemal'di. Namık kelimesi ise yazan, sözü saklayan anlamına geliyor. Namık Kemal toplamda 6 tiyatro oyunu yazdı ama hayattayken sahnelenen sadece biri oldu. O da Vatan Yahut Silistre. Oyun adeta olay yarattı. Salondaki izleyiciler ağladı, alkışladı, sokağa döküldü. Ertesi gün bütün İstanbul'da gösteriler vardı. Padişah bunu duyunca şöyle dedi: bir adam sadece bir oyunla halkı ayağa kaldırabiliyorsa o adam tehlikelidir. Ve çok geçmeden sürgün emri geldi. Bu arada uzun süre şunu anlayamadım. Bir yazar vatan severse sürekli neden sürgün edilir, cezalandırılır? Sorun onun vatan padişah değil, halktır demesiydi. Daha da ötesi, ona göre biri sadece işine geldiğinde vatanı seviyorsa bu aşk değil,
çıkar ilişkisidir. Yazarı tanıdık, şimdi sıra oyunun kendisinde. Ana tema, vatan sevgisi ve fedakarlık. Bu oyun, Türk edebiyatında vatanın ilk kez padişaha bağlılığı değil, ortak bir değer olarak anlatıldığı eser olarak kabul edilir. Final, milli birliğin simgesidir. Ailenin kavuşması, aşk ve ordunun zaferi, vatanın üç farklı hali gibi. Ev, duygu ve devlet. Hepsi bu hikayede bir araya geliyor. Ve şimdi herkesin doğru kabul ettiği fikirleri konuştuk ya. Şimdi için heyecanlı kısmına geliyoruz. Alışılmadık ama cesur fikirler. Hadi sınıfta genelde yasak olan bir şey yapalım. Kendi başımıza düşünelim. Zeki'nin motifleri. Genelde bu hikaye gönüllü bir genç kızın hikayesi olarak anlatılır. Sevdiği adamın ölüme gitmesini uzaktan izlemek istemedi. Artık kenarda duramazdı. Bu arada hatırlıyor musunuz? Daha önce de topluma kafa tutan bir genç kızın hikayesine bakmıştık. Link burada. Peki ya bu hikaye sandığımız gibi kahramanlık değildi? Yalnız kalmaktan korkan birinin hikayesi ise? Ben oldukça hüzünlü bir gerçeği fark ettim. İslam Bey vatanı Zekiye'den daha çok seviyor. Zekiye ise İslam Bey'i kendisinden bile çok seviyor. Bu yorum biraz sert olabilir ama düşünmeye değer. Ve eğer bunun doğru olduğunu kabul edersek, o zaman her şey tersine döner. Zekiye savaşa bir yoldaş gibi gitmiyor. Bir daha terk edilme korkusuyla gidiyor. Bir kere zaten babası tarafından bırakılmış. Şimdi de yeniden terk edebilecek birinin peşinden koşuyor. Tanıdık geliyor değil mi? Bugün de birçok kadın sevdiği insanın hayatıyla yaşıyor. Kendi hobisi yok, çalışmıyor. Her kararı başkasına bırakıyor. Tam olarak bu. Zeki'nin durumu da bu işte. Hayata tek başına ne yapacağını bilmiyor. Erkek kılığına girmesi bir özgürlük değil. Bağlılığın maskesi. Adam oluyor çünkü başka türlü yanında olamaz. Ve geldik o meşhur finale. Dışarıdan bakınca mutlu son gibi. Ama aslında sistem kazanıyor, duygular değil. Zeki'nin kabul görmesi için önce kendini ispat etmesi gerekiyor. Vatan yahut Silistre bir zafer hikayesi değil, zaferin bedelini anlatan bir hikayedir. Namık Kemal özgürlüğün sesi. Görünüşte özgürlükçü ama karakterlere bakınca öyle değil. Herkes özgürlükten bahsediyor ama oyunda kimse özgür değil. Herkes bir şeye esir. Bugün kaç kişi gerçekten istediği hayatı yaşıyor? Hatta aşk bile rastlantı değil diyorlar. Belki özgür irade yok ama seçim hakkımız var. Kemal'in gücü burada. Özgürlük onun için ödül değil, süreç. Hediye değil, seçim. Ve bu yüzden hala güncel. Çünkü hatırlatıyor. Özgürlük karar vermekle başlar. Peki bugün insan neyi sevmeyi seçiyor? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.